Merhaba, ben Deniz, mimarım. Şu anda İstanbul'da ormanın içinde bulunan bir tiny house'tasınız. Burası benim ilk projem. İlk projem kendi evim oldu. İstediğim malzemeleri kullandım, renkleri kullandım. Çok kendimi özgür hissettiğim, aslında benim için oyun alanı oldu. Malzemelerle oynadığım, renklerle oynadığım, özgür olduğum, bir müşteriye değil de daha özgür hissettiğim bir deneyim oldu. Benim için ilk projem olduğu için de önemi büyük. Yaklaşık 2 senedir profesyonel olarak mimarlık yapıyorum. Pan Design Lab'in ortak kurucusuyum. 2 sene boyunca illi ufaklı projelerde yer aldım. Ama ilk defa bu kadar büyük ölçekte, aslında büyük de değil, 22 metrekarelik bir alan ama tamamıyla bitirdiğim ilk ev oldu. Bu ev aslında ailemin evine çok yakın. O yüzden bildiğim bir yer. Genç bir mimar olduğum için yeni mimari akımları çok takip ediyorum ve şu an popüler olan dünyada tiny house akımını da çok ilgi çekici bulduğum için ve bildiğim bir semt olduğu için de kafamda hep acaba buraya tiny house olur mu, olmaz mı, bu projeyi yapabilir miyim gibi düşüncelerim vardı. Cesaret ettim ve yaptım. Aslında tiny house projesi birçok projelere göre daha zorlayıcı olabiliyor bence. Çünkü 22 metrekarelik bir alana çok şey sığdırmaya çalışıyorsunuz. Aslında bu evde çoğu eşyanın birçok görevi var, farklı fonksiyonları var. Başta sığamayacağım gibi tereddütlerim vardı ama ev bittikten sonra anladım ki 22 metrekarelik yerde de yaşanabiliyormuş. Evdeki malzemelerden bahsetmek gerekirse ön cephe tamamen ahşap, ham ahşaptan yapıldı, akçaağaç ağacından. Ahşap yaptığım için diğer cephelerden farklı oldu ve giriş cephesi olarak tanımlandı. Evin içinde genellikle 3 ana renk kullanıldı. Siyah, beyaz ve gri. Çok fazla çeşitli renk kullanmak istemedim çünkü küçük bir alan olduğu için ne kadar az renk o kadar daha ferahlık, sakinlik sağlayacağını düşündüm. Şu an evin oturma alanındayız. Aynı zamanda benim yatağım. Tamamen ormana bakıyor. Günün çoğu vaktini burada geçiriyorum. Kitap okuyorum, skeçler yapıyorum. O yüzden ormana bakması bana ilham veriyor. Burada biraz daha bir yan renk olarak mint yeşilini kullanmak istedim. Alt alanda, depolama alanlarında. Böylelikle burada biraz daha oturma alanını diğer yerlerden ayırmak. Diğer yerlerde genellikle siyah ham ahşaplar kullanıldı. Burada biraz daha mint lakeler, daha bir diğer alanlardan ayırıcı bir malzeme kullandım ve renk kullandım. Onun dışında mint yeşili kullandığım için ve ormanda olduğumuz için yeşil bir sehpa, mermer bir sehpa, kaktüsüm. Evin dışındaki o ormanı sadece bir manzara olarak değil de evin içinde nasıl yaşatabilirim bunu? Aslında bu evi orman ev olarak nasıl yaşatabileceğimi düşündüm. Ve böylelikle biraz daha yan renkler olan mint yeşili, işte yeşil mermer masa kullandım. Bu tabloda dedemin hediyesi. Onun dışında bu alt alanlar tamamen depolama alanı olarak kullandım. Mimari malzemelerim, kataloglarımı koydum, dergilerimi koydum, işte abur cuburlarımı koydum. Aslında birçok fonksiyonu var. Yani bir yatak ama aynı zamanda bir koltuk. Bu oturma elemanın tam bu bölgesine dikdörtgen bir puf geliyor. Bu puf ayrı olarak bir aslında oturma ünitesi. Arkadaşlarım geldiği zaman kalabalık karşılıklı oturabileceğimiz bir oturma elemanı. Ayrı bir mobilya. Akşamları da pufu buraya yerleştirip yatak görevi görüyor ve aynı zamanda altında saklama alanım olduğu için nevresimlerim, yastıklarım burada duruyor. Bu
Bu yan tarafta benim banyom. Buraya bir kayar bir paravan yaptım. İstediğim zaman açıp kapatabiliyorum. Açtığım zaman, banyo yaptığımda ormanı istediğim zaman görebiliyorum veya mahremiyet istediğim zaman da tamamen kapatıp kapalı bir şekilde burayı kullanabiliyorum. Aynı zamanda bu paravanı yapma sebebim tuvalete bir aydınlık sağlamak, çünkü karanlık bir yer. Burası evin giriş kısmı. Ormanın tam karşısında bulunuyor. İlk başta portmanto bizi karşımıza çıkıyor. Bu portmantoyu cam kapak olarak tasarladım çünkü hani bir portmanto olduğu belli olsun. Bu orta aks bölümünde ise yine biblolarımın, mimari dergilerin bulunduğu bir alan var. Onun dışındaki bütün üst ve alt kapaklarım giysi dolabım. Şu şekilde açılıyor ve içinde ışık var, daha kolay giysilerimi görebilmek için. Ve bu kadar yükseklikte bir dolap olduğu için asansör sistemiyle çalışıyor ve gayet de kolay bir kullanımı var. Bu cam kapağın içinde ise şarap bardaklarım var. Hem bir sergileme alanı, farklı bir ambiyans oluşturuyor, hem de kolayca buradan alabiliyorum. Bu kapakların altında da ayakkabılarımı koyduğum çekmece alanlarım var. Buranın devamında ise banyo var. Bu banyoyu da bir kabin olarak tasarladım. Yani baktığınızda aslında giriş kısmından burada bir banyo var diyemiyorsunuz. Çünkü tamamen aynı malzeme kullanıldığı için ve aynı zamanda siyah olduğu için bu alan devamlılık sağlıyor. Ve bu alandan sonra da banyomun yarısına kadar da gri şekilde devam ediyor ki hani artık evet burası bir oturma alanına dönüşüyor havası yaratabilmek için. Burada da banyo kapısının üzerinde yüklük alanım var. Buradan devam etmek gerekirse evimin en yeni üyesi Dyson Lightcycle Morph aydınlatmam var. Tamamen kişisel ışık deneyimi sunuyor aslında size. Yaşınıza göre, yaptığınız işe göre, yaşam stilinize göre hareket ediyor. Bulunduğunuz yere göre gün ışığını akıllı şekilde takip ediyor. Gün boyunca da size bu doğrultuda farklı kullanımlar için doğru ışık kaynağı sağlıyor. Farklı modları var. Çalışma modu, hassas mod, ambiyans modu ve uyandırma modu. Dyson Link mobil uygulaması üzerinden istediğim modu seçebiliyorum. Işık, renk ve sıcaklık ayarlarını değiştirebiliyorum. Farklı modlara göre farklı ışık veriyor. Mesela burada bir projeksiyon var ve film izlerken onu ambiyans moduna alıyorum. Veya çizim yaparken onu çalışma moduna alıyorum. Aynı zamanda tasarım olarak da minimal olması benim evimle çok uyum sağladığını düşünüyorum. Giriş kısmının sol tarafında ise mutfak alanım var. Mutfak tezgahım 200 santim ama bence bana çok da yeterli oluyor. Normal bir evde bile hani bu kadar bazen mutfak alanına sahip olamayabiliyorsunuz. Bu mutfak alanını en akıllı şekilde çözmeye çalıştım. Burada hani 4 gözlü bir elektrikli ocak değil de 2 gözlü bir elektrikli ocak seçtim. Onun dışında mini buzdolabım var, çöpüm var, bulaşık makinem var. Standart boyda saklama ünitem var, açılıp kapanabilen. Onun içinden de bir çekmece çıkıyor. Yine metal ürünlere ağırlık verdim burada. İşte kettle'ım var, buz kırma aracım yine keza öyle. Burada süt köpürtme cihazım ve kahve yapma makinem var. Onun dışında bu üst tarafta da bardaklarımı, tabaklarımı toz almasın diye yine bir cam paravan yapmak istedim. Tamamen kapalı olmasını istemedim çünkü zaten küçük bir ortamda olduğumuz için hani boğmak istemedim.
En üst tarafta da çok sevdiğim bir şaraf ünitem var. Onun dışında alttaki dolaplar ve evde gördüğünüz çoğu siyah ham ahşap ama fırçalı ham ahşap. Meşe ağacından. Tek tek bunlar hareleri açılarak yapıldı, işlemden geçti, fırınlanmış. Tezgah malzemem ise mermer görünümlü bir granit, beyaz. Mutfağımın hemen yanında ise bir bar masam var. Bu bar masamı aynı zamanda bir tam ortaya çekip bir ada oluyor ve burada bir yemek yaparken de bir ada olarak kullanabiliyorum. Aynı zamanda işte çektiğim zaman ormana karşı bir yemek yediğim bir alana dönüşebiliyor veya bilgisayarla çalıştığım bir ortama dönüşebiliyor. Aynı zamanda bir yani şu anlık 2 kişi oturuyor ama açtığımız zaman bir bölümünü 3. kişi de eşlik edebilir. Mutfağımın tam üst kısmında ise projeksiyonum var. Bu kadar küçük bir alan olmasına rağmen balkonumun olması bana çok büyük bir avantaj sağladı. Buradaki bar taburelerini de dışarıya çıkarabiliyorum ve orada oturabiliyorum ama çok da uzun süre kalmak istemediğimde açılıp kapanan bir sandalyem var. Onu koyuyorum. Orada oturuyorum. Burası da evin banyosu. Çok küçük bir alan ama kullanışlı hale getirmeye çalıştım. Banyoda gördüğünüz bütün malzemeler Vitra'nın ürünleri. Armatürler Vitra Origin serisinden. Asma klozetim Memoria serisinden. Lavabomun modeli Plural. Hepsinin siyah oluşunu seviyorum. Evle bir bütünlük sağlıyor. Aynı zamanda çanak lavabomun amorf yapısı ve aynamın organik yapısıyla bir uyum sağladığını düşünüyorum. Raflarım benim için çok yeterli. Her şeyimi alabiliyor. Bahsettiğim gibi duşumdan ormanı görebiliyoruz bu açıklıktan. Bu da mekana bir aydınlık sağlıyor, ferahlık sağlanıyor. Bu küçük yapıyı da bir ferah bir şekilde çözebildiğimi düşünüyorum bu şekilde. Bu alanda evin girişi ahşap lamellerden oluşuyor, ham ahşaptan. Akçaağaç ağacı. Dış cepheye gayet dayanıklı bir ağaçtır. O yüzden burada bu malzemeyi tercih ettim. Benim evim bu kadardı. Umarım size ilham olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.